Hiç kendinizi sayılarla kozmik bir dansa yakalanmış, her dönüşte aynı gizemli rakamların bir başka görüntüsünü ortaya çıkarırken buldunuz mu? Şunu hayal edin. Gününüzün ritminde hayatın sıradan ortasında ilerliyorsunuz ve aniden karşınıza çıkıyor. 11, 11. Gecenin içindeki bir işaret gibi, saatin içerisine cesurca süslenmiş, ilk bakışta bu sadece geçici bir merak, varoluşun büyük duvar halısında geçici bir tuhaflık. Ama sonra sanki görünmeyen bir el tarafından üretilmiş gibi, bu sayılar her yerde görünmeye başlar. Makbuzlara karalanır, plakalara kazınır, hatta sessiz ısrarlarıyla sosyal medyanın dijital alemlerini bile rahatsız eder. Sanki evren sizi büyük bir kozmik, bir sessiz sinema oyununun farkında olmayan kahraman olarak seçmiş gibidir. Yinelenen her sayı deşifre edilmeyi bekleyen şifreli bir ipucudur. Peki bu sayısal perdenin ötesinde ne var? İçinde hangi derin gerçekler gizlidir? Bugün Dolores Cannon'ın zamansız bilgeliğinden ilham alarak her rakamın varoluşunun sırrını açığa çıkaran bir anahtar görevi gördüğü sayısal mistizmin kalbine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Öyleyse çok sevgili arayıcı, sıradan olanın mucizevi olanla buluştu ve kozmosun fısıltılarının her rakamda yankılandığı olasılık alemine bir yolculuk için kendinizi hazırlayın. Büyütecinizi elinize alın, zira göz önünde saklı esrarengiz mesajları çözmeyi ve belki de evliliği ve kendimizi daha derinlemesine anlamanın yolunu aydınlanmayı vaat eden bir macera sizi bekliyor. Hadi şimdi hep birlikte sayısal eş zamanlılıkların gizemini araştıralım. Şunu hayal edin, gününüzün koşuşturmacası arasında saate bakıyorsunuz ve saat 11'e 11 var. Size göz kırpıyor, sadık bir arkadaş gibi sizi takip eden tanıdık bir görüntü. Ya da belki otoyolda ilerliyorsunuz ve bir de bakıyorsunuz ki önünüzdeki arabanın plakası 22'yi gösteriyor. Bunlar arkadaşlarım sayısal eş zamanlılıkların yankılarıdır. Evren, sırlarını sayıların dili aracılığıyla fısıldadığında bizi dikkat çekmeyi çağırıyor. Ama durun, bu kozmik dansta gözle göründüğünden daha fazlası var. Birçok ruhani, manevi arayıcı bu eş zamanlılıkları tesadüfün ötesinde ilahi müdahaleler yüksek bir zeka tarafından gerçekliğin dokusuna işlenmiş mesajlar olarak algılar. Sanki kozmosun kendisi bir işaretler senfonisi düzenliyor ve ruhsal evrimimizin labirentimsi yolunda bize rehberlik ediyor. Cannon, aydınlatıcı bilgeliğinde ışık tuttuğu bu tekrar eden sayıların sadece rastgele olaylar olmadığını, ruhsal uyanış ve tezahürün güçlü sembolleri olduğunu öne sürüyor. Her rakamın kendine özgü bir rezonans taşıdığını ve kozmik rehberlik ve dönüşüm için bir kanal görevi gördüğünü öne sürüyor. Dolayısıyla bu sayısal fısıltılara kulak vermek yalnızca bir merak eylemi değil, varoluşumuzu yöneten evrensel güçlerle derin bir birlikteliktir. Cannon'un içgörüleri bu eş zamanlılıkların derin önemine ışık tutmaktadır. Bunlar rastgele olaylar değil, evrenin bizi içsel gücümüze uyanmaya, bizi çevreleyen sihiri kucaklamaya çağıran kasıtlı bildirileridir. Bu yüzden bir dahaki sefere tekrar eden sayılar ile karşılaştığınızda bunun şans değil, kader olduğunu, kapınızı çaldığını ve sizi ruhsal bolluk ve kendini keşfetmenin sınırsız alemine adım atmaya davet ettiğini unutmayın. Sayısal eş zamanlılıkları anlamak için gerekli zemini hazırladığımıza göre şimdi en yakın kalıplardan bazıları ve bunların derin anlamları arasında hadi kozmik bir yolculuğa çıkalım. Hazır olun çünkü numerolojinin, gizeminin derinliklerine dalmak üzereyiz. Kozmik dizilimimizde ilk olarak esrarengiz olan bir rakamı var. Genellikle uyum, hizalanma ve tezahürün sembolü olarak görülen 11-11, düşüncelerimiz ve niyetlerimiz aracılığıyla gerçekliğimizi şekillendirme konusundaki içsel gücümüzü hatırlatan kozmik bir dürtme görevi görür. Bu enerjimizi, gerçek arzularımızı odaklamamız ve tezahür sürecine güvenmemiz için bizi teşvik eden nazik bir fısıltıdır. Ardından 222'nin uyumlu üçlüsüyle karşılaşıyoruz. Bu mistik sayının özellikle ilişkiler ve ortaklıklar içinde uyum ve dengeyi simgelediğine inanılıyor. İster romantik
bir bağı teşvik etmek, ister bir arkadaşlığı beslemek veya profesyonel bir işbirliğini geliştirmek olsun, 222 nazikçe bize neşe ve tatmin getiren bağları beslememize ve onlara değer vermeye teşvik eder. Birlik ve işbirliğini destekler. Şimdi bilinçaltınızı 333 ilahi frekansı ile genişletmeye hazırlanın. Genellikle ruhsal manevi uyanış ve yüksek alemlerden gelen rehberlik ile ilişkilendirilen 333, kozmik bir pusula görevi görerek ruhumuzun yolculuğu boyunca bize rehberlik eder ve ruh aleminden içgörü sunar. Manevi yolculuğumuzu cesaret ve netlikle kucaklamak, evrenin bilgeliğine güvenerek ileriye doğru yolumuzu aydınlatmak için açık bir çağrıdır. Peki ya güçlü 444'e ne demeli? Bu güçlü sayı manevi rehberliğimizden ve koruyucularımızdan korunma ve desteği sembolize eder. 444 ile karşılaştığımızda sanki evren bizi rahatlatıcı bir kucaklamayla sarar. Bize asla yalnız olmadığımızı ve ilahi yardımın her zaman elimizin altında olduğunu, yolculuğumuzda bize rehberlik etmeye ve bizi korumaya hazır olduğunu söyler. Ve son olarak 55'in dönüştürücü enerjisine geliyoruz. Bu dinamik sayı büyük yaşam değişikliklerini ve geçişlerini müjdeleyerek bir büyüme, genişleme ve evrim dönemini işaret eder. İster yeni bir kariyer yoluna girmek, ister bir ilişkiyi sonlandırmak ya da otantik benliğinizi kucaklamak olsun, 555 bizi ruhumuzun evrimi için bir katalizör olduğunu bilerek değişimi cesaret ve güvenle kucaklamaya teşvik eder. Bu sayısal kalıpların derin etkisini görmek için gerçek hayat anekdotları ve kişisel deneyimleri keşfedelim. Şunu hayal edin, hayatınızda bir dönüm noktasındasınız ve hangi yolu izleyeceğinizden emin değilsiniz. Aniden döndüğünüz her yerde 555 ile karşılaşmaya başlıyorsunuz. Saatlerde, plakalarda, hatta arkadaşlarınızla sohbetlerde bile. Başlangıçta sadece tesadüf olarak değerlendirilen bu eş zamanlıklar içimizde bir heyecan ve beklenti duygusunu ateşliyor. Sonra bir şimşek çakması gibi netlik vuruyor. Tekrar eden bu sayıların sizi hayatınızda cesur yeni bir bölüme doğru yönlendirdiğini, değişimi kucaklamanız ve gücünüze güvenle adım atmanız için sizi cesaretlendirdiğini fark ediyorsunuz. Yaygın sayısal kalıpların ardındaki mistik anlamları açıkladığımıza göre, şimdi bu kozmik bilgeliği eyleme dönüştürmenin zamanı geldi. Dolores Cannon'ın öğretilerinden ilham alınarak tekrar eden sayıların enerjilerinden yararlanmak ve en derin arzularınızı tezahür ettirmek için güçlü teknikleri inceleyelim. İlk olarak meditasyon ve görselleştirmenin dönüştürücü uygulamasını keşfedelim. Ve Cannon'ın sık sık uyguladığı gibi görselleştirme, sayısal eş zamanlıkların gücünü ortaya çıkartarak zihni susturmanızı ve yüksek bilinçle bağlantı kurmanızı gerektirir. Meditasyon yoluyla evrenin ince fısıltılarına uyum sağlayarak ilahi rehberlik ve içgörü almak için kutsal bir alan yaratırız. Görselleştirme tekniklerini kullanarak hayallerimizi ve arzularımızı sanki gözlerimizin önünde gerçekleşiyorlarmış gibi canlı bir şekilde hayal ederiz. Şimdi olumlamaların ve niyetlerin yaratıcı gücünden yararlanalım. Cannon'a göre düşüncelerimiz ve sözlerimiz yaşadığımız gerçekleri şekillendirir. En derin arzularımızla uyumlu olumlamalar hazırlayarak bilinçaltı zihnimizi yeniden programlıyor ve gerçekliğimizi aradığımız sonuçlara doğru manyetize ederek mıknatısliyoruz. İster sevgi, bolluk, sağlık veya başarı olsun, arzularımızı sarsılmaz bir inanç ve kanaat dile getirmek tezahür için zemin hazırlar. Sayısal eş zamanlılıkları ve bunlara karşılık gelen olayları veya içgörüleri takip etmek için günlük tutmanın önemini de göz ardı etmeyelim. Cannon'ın tavsiye ettiği gibi içgörüler, yani deneyimlerimiz bizi daha fazla anlayışa doğru götüren ekmek kılınçlarıdır. İğnelenen sayılarla karşılaşmalarımızı belgeleyerek ve ortaya çıkan eş zamanlıklar üzerine düşünerek evrenin işleyişi ve manevi ruhsal yolculuğumuz hakkında değerli içgörüler kazanırız. Bu yüzden çok sevgili arayanlar, ruhsal uygulamalarınızda bu teknikleri denemenizi tavsiye ederim.
İster deneyimli bir keşif, ister yolculuğumuza yeni başlıyor olun. Hayallerinizi tezahür ettirme gücünün içinizde yattığını unutmayın. Tekrar eden sayılarla karşılaştığınızda onların sizi en yüksek potansiyelinize ve tatmininize doğru yönlendiren kozmik hediyeler olarak kucaklayın. Bu işaretlerle hayatınızın yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız? Şimdi de sayısal eş zamanlılıkların dönüştürücü gücünü canlı bir şekilde gösteren gerçek yaşam öykülerine bakalım. Bu anlatılanlar sadece anekdotlar değil, kozmik mesajlara dikkat etmenin yaşamlarımızı nasıl derinden etkileyebileceğinin derin örnekleridir. Kariyerinde kapana kısılmış hisseden ve gerçek tutkusundan emin olmayan Sara ile tanışalım. Bir gün gezinirken saatin 11:11'i geçtiğini fark etti. Bu sayı son haftalarda sık sık karşısına çıkıyordu. Merakla sayısal eş zamanlılık kavramını araştırdı ve bu tekrar eden sayıları evrenden gelen ve onu gerçek amacına yönlendiren işaretler olarak yorumlamaya başladı. Birkaç ay içinde Sara kendini çok önemli bir anda buldu. Hayatı boyunca tutkusu olan fotoğrafçılığın peşinden mi gideceğine, yoksa ilham vermeyen sönük işinde mi kalacağının düşüncesiyle boğuşurken 11:11'in sürekli varlığı seçtiği yola olan inancını pekiştirdi. Bu eş zamanlıklardan cesaret alan Sara bir inanç sıçraması yaptı ve yaratıcı yolculuğuna tamamen kendini adayarak bir fotoğrafçılık kursuna kaydoldu. Sonuç olağanüstüydü. Sara sadece fotoğrafçılıkla tatmin olmayı keşfetmekle kalmadı, aynı zamanda istekleriyle uyumlu fırsatları ve bağlantıları da kendine çekti. Hayalindeki müşterileri elde etmekten çalışmalarını prestijli galerilerde sergilemeye kadar Sara'nın yaşamı derin bir dönüşüm geçirdi ve tüm yinelenen sayılar aracılığıyla evrenden aldığı rehberlik sayesinde oldu. Şimdi John'a dönelim. Şüpheciyken inanan biri oldu. Başlangıçta numerolojiyi küçümseyen John'un bakış açısı, baktığı her yerde 444 sayısının belirdiğini fark etmeye başladığında değişti. İlgisini çeken bu sayının önemini araştırdı ve zihninde derin bir değişiklik yaşadı. Artık başıboş olmayan John, kendisine rehberlik eden görünmeyen güçlere güvenerek huzur ve güven duygusunu kalbinin en derinliklerinde hissetti. Bu yeni inancıyla güçlenen John, evrenin desteğine güvenerek kişisel ve profesyonel yaşamında cesur kararlar aldı. Bu hikayeler diğerlerinin yanı sıra kozmik mesajları tanımanın ve onurlandırmanın dönüştürücü gücünün güçlü hatırlatıcıları olarak hizmet eder. Bu nedenle tekrar eden sayılarla karşılaştığınızda onları size en yüksek potansiyelinize doğru yönlendiren göksel hediyeler olarak kucaklayın. Eğer dinlemeyi bilirseniz, evrenin sizinle konuşmaya başladığını duyabilirsiniz. Sonuç olarak sevgili kozmik keşifler, Dolores Cannon'un zamansız bilgeliğinin rehberliğinde sayısal eş zamanlılıklar aleminde büyüleyici bir yolculuğa çıktık. Keşfimiz boyunca bu tekrar eden sayıların derin önemini ortaya çıkardık. Bunlar sadece tesadüfler değil, evrenden gelen güçlü mesajlardır ve bizi gerçek potansiyelimizi ve etrafımızı saran büyüyü kucaklamaya çağırırlar. Yaygın sayısal kalıpların şifrelerini çözdükçe ve enerjilerinden yararlanma tekniklerini keşfettikçe kendimizi en derin arzularımıza tezahür ettirmek ve ruhsal manevi yolculuğumuzda cesaret ve netlikle yol almak için araçlarla donattık. Yine de bu öğretiler arasında en ilgi çekici olan bu kozmik ipuçlarına kulak vererek derin değişimler ve tezahürler deneyimlemiş bireylerin hikayeleri olmaya devam ediyor. Onların yolculukları yaşamlarımızda var olan işaretleri ve eş zamanlılıkları tanımanın ve onurlandırmanın doğasında bulunan dönüştürücü gücü dokunaklı hatırlatıcıları olarak hizmet ediyor. Manevi yolumuzda asla yalnız olmadığımızı, görünmeyen güçler tarafından en yüksek potansiyelimize ve en yüksek tatminimize doğru yönlendirildiğimiz gerçeğinin altını çiziyorlar. Çok sevgili izleyiciler, bu kozmik maceraya veda ederken kendi yaşamınızdaki işaretlere ve eş zamanlılıklara ve evrenin sizinle konuştuğuna güvenmenizi ve buna açık olmanızı ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlara paylaşmanızı istiyorum. Sonsuzluğu keşfetmeye devam edelim.
Evrenin gizemleriyle birlikte her birimizin içindeki büyünün kilidini açalım. Tekrar buluşana kadar kozmik rüzgarlar sizi doğru taşısın.